Kayalara oyulmuş dev yapılar. Sessizliğin içinde binlerce yıl saklanan bir şehir. Burası Petra. Kur'an'da adı geçen Semud kavmiyle ilişkilendirilen, efsanelerin, kutsal metinlerin ve arkeolojik sırların kesişim noktası. Kimilerine göre bu şehri inşa edenler sıradan insanlar değildi. Kimilerine göre ise burası bütün dinlerin doğduğu yerdi. Ve tam da bu noktada Kur'an-ı Kerim'de bizlere helak olan bir şehrin hikayesi anlatılır. Dağları oyup gösterişli şehirler kuran bir kavmin hikayesi. Ve tefsirlerde onların İrem şehri sakinleri olan Ad kavminin soyundan geldiğinden bahsedilir. Ama ayetlerde zengin tüccarların oluşturduğu bu gösterişli şehrin sakinlerini ansızın kopan korkunç bir çığlığın yakaladığı anlatılır. Peki, onları bu korkunç azaba sürükleyen sebep neydi? Adım adım yaklaşan felaketi neden göremediler? Günümüzde bu şehrin izleri nasıl bulundu? Şimdi gelin hep birlikte kadim dünyaya bir kapı aralayalım ve Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılarıyla bahsedilen bu hikayeyi birlikte değerlendirip yaşadıkları şehrin izlerini sürelim. Hadi şimdi korkunç azaba sürüklenen Semud'u daha yakından tanıyalım. İşte tefsirlerde Ad-ı Uhra olarak geçen, yani ikinci Ad olarak adlandırılan Semud kavminden evvel kısaca Ad kavminden biraz söz edelim. Yani hikayenin izini sürmeye en başından İrem şehrinden başlayalım. Bu şehir, Kur'an-ı Kerim'de bir eşinin daha yaratılmadığı yüksek sütunlar sahibi olarak geçer. Buradan da anlıyoruz ki aslında o şehir çağdaşlarından çok daha farklıydı ve oldukça gösterişliydi. Ticaret yolları üzerinde kurulan bu kentin insanları, yani Ad kavmi, o bölgede yetişen ve kehribar ismiyle bilinen nadir bulunan bir ağacın reçinesini satarak geçimlerini sağlıyordu. Bu reçine o dönemlerde ayinlerde kullanılıyor ve altın kadar kıymetli sayılıyordu. Yaşadıkları bölge ise bugün Umman ile Yemen arasında kalan Rubülhali çölüdür. Fakat Kur'an'da bu kavmin 7 gece 8 gün süren ve kulakları patlatırcasına esen şiddetli bir kasırgayla helak olduğu anlatılır. Nitekim 1990 yılında yapılan bir kazı çalışmasında da onlara ait izler bulunmuştur. Tefsirlerde bu helak olan şehirden geriye kalanların zamanla kuzeye göç ettikleri ve burada yeni bir şehir kurdukları anlatılır. İşte bu nedenle onlara Ad-ı Uhra, yani ikinci Ad denmiştir. Bu kavmin bazı rivayetlerde Hz. Musa'dan önce, bazı rivayetlerde ise Hz. İbrahim'den önce yaşadığı aktarılır. Lakin bu bilgi tam olarak net değildir. Yine de Kur'an-ı Kerim'de tam 21 farklı surede bu kavimden veya bu kavme gönderilen Salih peygamberden bahsedilir. Ayrıca ayetlerde bu kavimle birlikte Ashab-ı Hicr'den de söz edilir. Müfessirlerin çoğunluğu bu kavmin Semud kavmi olduğunu söyler. Yaşadıkları bölge Arap Yarımadası'nın kuzeybatısıdır. Bugün bu bölgenin ismi hala Hicr olarak geçer. Aynı zamanda burası Medain-i Salih, yani Salih'in şehirleri olarak da anılır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu bölgede kayalara oyulmuş evleri açıkça görebilirsiniz. Tarihi kayıtlar bu şehrin sakinlerinin güneyden göç eden Nebatiler olduğunu aktarır. Peki Nebatiler gerçekten Semud kavmi olabilir mi? Bu soruyu yanıtlamadan önce Kur'an ve hadisler ışığında gelin onları biraz daha yakından tanıyalım ve onları azaba sürükleyen büyük günahlarının ne olduğunu birlikte anlayalım. Rabbinin Ad'a, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Ayette görüleceği üzere Semud kavmini simgeleyen en belirgin özellik kayaları oyarak şehir kurmalarıdır. Ancak sadece kayaları oymakla kalmamışlar. Düz arazilere de saraylar inşa etmişlerdir. Aynı zamanda Vadil Kura olarak geçen bu bölge ve çevresi o zamanlar ticaret yolları üzerinde kurulmuş büyük bir medeniyetin merkeziydi. Dağların içine oydukları meskenlerin her biri adeta birer sanat eseri gibidir. İşte Hazreti Salih de dönemin en güzel ve zengin şehirlerinden birinin halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Tefsirlerde onun hakkında birçok bilgi bulunur. Hazreti Salih'in şehrin itibarlı ailelerinden birine mensup olduğu rivayet edilir ve daha elçilik vazifesi verilmeden önce bile yaşadığı yerde güvenilir, hastaları ziyaret eden, zayıfları ve yoksulları gözeten, hayır işleriyle ilgilenen bir kişi olarak tanınırdı.
Zaten aynı durumu Peygamber Efendimiz için de biliyoruz. O da peygamberlik görevi kendisine verilmeden önce Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed olarak anılıyordu. Bu sıfat Allah'ın elçilik verdiği tüm kullar için geçerlidir. Yani her şeyden önce dosdoğru ve güvenilir olmak. Ancak Hazreti Salih, herkesin güvendiği biri olmasına rağmen peygamberliğini bildirdiğinde kendinden önce gelen tüm peygamberlerle aynı kaderi yaşadı. Semud kavmi kendilerini uyaran elçiyi yalanladılar. İçimizden bir insana mı uyacağız? Bu apaçık bir delilik olur, dediler. Salih peygamber onlara Allah'tan başka ilah olmadığını, kendisinin de onun elçisi olduğunu söyledi. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hatırlattı. Bu nimetlere şükretmeleri gerektiğini ve dünyanın ebedi olmadığını anlattı. Ama her çağda olduğu gibi insanlar yine tamahkar davrandı. Güce ve zenginliğe bağlandılar. Salih peygamberin kavmi de aynı şekilde inat etti. Özellikle toplumun ileri gelenleri onu yalanladılar, büyülenmiş, uğursuz olduğunu söylediler. Ve şöyle dediler: "Madem doğru söylüyorsun, bize bir mucize göster." Hazreti Salih onları uyardı. "Eğer bir mucize gelir de ona uymazsanız, işte o zaman helak olursunuz." Onlar da, "Tamam, o zaman şu kayadan hamile bir dişi deve çıkar," dediler. Bu isteğin gerçekleşmeyeceğini düşünüyor, onun rezil olacağını sanıyorlardı. Bunun üzerine Salih dua etti. Allah duasını kabul etti ve sert bir kayadan sağlıklı bir dişi deve ve hemen yanı başından da yavrusu çıkarıldı. Salih şöyle dedi: "İşte bu Allah'ın dişi devesidir. Onun bir su içme hakkı vardır. Bir gün o içecek, bir gün siz. Sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa büyük bir azapla karşılaşırsınız." Çöl topraklarında suyun ne kadar kıymetli olduğu malumdur. Bu aynı zamanda bir imtihandı. Rivayetlere göre deve çok fazla su içer ama içtiği kadar da süt verirdi. Ve bu durum toplumda rahatsızlık yarattı. Kur'an'da bozguncu olarak tanımlanan 9 kişilik bir grup, deveyi ortadan kaldırmak için plan yaptı. Rivayete göre Kudar bin Salif adlı bir kişi deveyi yakalayıp ayaklarını kesti. Diğerleri ise onu kılıçlarıyla parçaladılar. Sonra da Salih peygambere meydan okuyarak şöyle dediler: "Ey Salih, eğer gerçekten peygambersen, hadi getir bakalım bizi tehdit ettiğin azabı." Salih bu duruma çok üzüldü ve şöyle dedi: "Yurdunuzda 3 gün daha yaşayın." Bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Tefsirlerde bu azabın geliş süreci şöyle anlatılır: 1. gün inkarcıların yüzleri sapsarı olur, 2. gün kızarır, 3. günse kararır ve 4. gün korkunç bir ses gökyüzünü yararcasına iner. Nitekim bu olay Kur'an'da şöyle anlatılır: "Emrimiz geldiğinde Salih'i ve iman edenleri rahmetimizle kurtardık. Geriye kalanlar ise korkunç bir çığlık ile helak edildi. Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik. Ve onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladığı kuru çöpler gibi oldular." Bu helak, Kur'an'da geçen özel bir kelimeyle tanımlanır. Sayha, gök gürültüsüne benzer çok yüksek ve sarsıcı bir ses anlamına gelir. Bazı müfessirlere göre bu sesi Cebrail çıkarmıştır. Büyük müfessir Fahreddin Razi de bu görüştedir. Ne olursa olsun bu ses onları oldukları yerde çerçöp gibi bırakmıştır ve ardından asırlar sürecek bir sessizlik başlamıştır. Ama bu sessizlik yalnızca geçmişin son notası değil, aynı zamanda geleceğe uzanan yeni bir sorunun başlangıcıydı. Çünkü o taşların altında sadece bir kavmin sonu değil, belki de hala anlaşılmayı bekleyen bir sır yatıyordu. Bu noktada dikkatlerimizi yeniden Petra'ya çeviriyoruz. Kayalara oyulmuş dev yapılar, ince mühendislik izleri, estetik mimari ve çölde hayatta kalma becerisi. Bütün bunlar sadece bir kavmin zekasını değil, aynı zamanda neyi kaybettiklerini de gösteriyor: tevazu, adalet ve inancı. Bu kayıplar Petra'nın geçmişte yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir inanç merkezi olduğunu da düşündürüyor. Nitekim Petra ile ilgili en dikkat çeken ayrıntılardan biri de tarihi ibadet yapılarının kıble yönüdür. 600 ile 800 yılları arasında inşa edilen birçok eski cami, sinagog ve kilisede yapılan analizler, bu yapıların kıblelerinin milimetrik sapmalarla Petra'yı işaret ettiğini ortaya koymuştur. Bu, Petra'nın o dönemde sadece mimari bir başkent değil, aynı zamanda inançsal bir merkez olduğunu da gösterir. Tam da bu noktada Kur'an'da geçen
Bekkah kelimesi karşımıza çıkıyor, genellikle Mekke ile özdeşleştirilir. Ancak bazı tarihçiler ve kaynaklar bu kelimenin geçmişte Petra için de kullanılmış olabileceğini dile getirir. Bu da zamanla kutsal merkezin yer değiştirmiş olabileceği ihtimalini doğurur. Kıblelerin yön değiştirmesi yalnızca coğrafi bir kayma değil, belki de bir topluluğun inanç ekseninin kaymasıdır. Ve bu noktada tarih bir kez daha peygamberlerin izini sürer. Tevrat'ta Mısır'dan kaçan Hz. Musa ve İsrailoğullarının 40 yıl boyunca çölde dolaştığı anlatılır. Rivayetlere göre bu yolculuk sırasında Hz. Musa'nın kardeşi Hz. Harun, bugünkü Petra yakınlarında bulunan Cebel Harun'da vefat eder. O zirvede yer alan türbe hem Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal kabul edilir. Bu da Petra'nın yalnızca İslami anlatılarla değil, Yahudi ve Hristiyan gelenekleriyle de örtüştüğünü gösterir. İşte böyle çok katmanlı, çok sesli bir geçmişin ortasında Petra sadece taşla değil, hafızayla oyulmuş bir şehir haline gelir. Ama bu taşlar sadece geçmişi anlatmaz. Onlar bazen gökten gelen bir çığlığı, bazen de sessizce yaklaşan bir uyarıyı fısıldar. Ve bu uyarıyı asırlar sonra bir başka peygamber dile getirir. Hz. Muhammed Tebük seferi sırasında El-Ula yakınlarına gelen Peygamber Efendimiz, sahabelerin vadideki kuyulardan su içtiğini görür. Kimileri bu suyla hamur yoğurmuş, kimileri ekmek pişirmiştir. Oysa bu vadi bir zamanlar helak edilen bir kavmin yurduydu. Peygamberimiz derhal müdahale eder. Yüzü ciddileşir, sesi titrer. Bu toprakların suyunu içmeyin, bu hamuru hayvanlara verin. Eğer bu topraklardan geçmek zorunda kalırsanız ağlayarak geçin. Ağlayamıyorsanız bile içinizde bir korku taşıyın. Çünkü bu şehir yaşayanlara değil, uyarılara kulak asmayanların gömüldüğü bir yerdir. İşte bu yüzden Petra ve El-Ula birbirinden ayrı iki şehir değil, tek bir mesajın iki aynasıdır. Biri kaybolmuş bir geçmişi fısıldar, diğeri yaklaşan bir sonu hatırlatır. Her ikisi de şunu söyler: zenginlik, kibir, inkar. Bunlar helakı çağırır. Eğer kalbini inşa etmezsen, kurduğun şehir bir gün senin mezarın olur. Petra'nın kayalarına kazınan tapınaklar, El-Ula'nın sessizliğinde yankılanan kıssalar, bunlar sadece arkeolojik kalıntılar değil, insanlığın tekrar eden hatalarının izleridir. Ve işte bu yüzden biz bu anlatıları birer tarih değil, birer uyarı olarak dinlemeliyiz. Böylece her hafta bir bölüm olarak yayınlayacağımız Kayıp Medeniyetler serimizin ilk halkasının bölümünü burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde dünyanın başka bir köşesindeki unutulmuş bir medeniyetin izini süreceğiz. Unutma, bazen en büyük uyarılar en sessiz taşların içinde gizlidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.